Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir patates salatası tarifiyle geldim. Patates salatasının bu haliyle denemediyseniz mutlaka bir defa şans verin. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. 5 adet orta boyutlardaki patatesin kabuklarını soydum. Ardından böyle yemeklik olacak şekilde ne çok kalın ne de ince olacak şekilde dilimliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz patatesleri bütün şekilde haşlayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben vaktim dar olduğu için bu şekilde dilimleyerek haşlamayı tercih ettim. Üzerine gelecek kadar su ilave ettim. Bir miktarda tuz ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak ocağa aldım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kıstım ve çok kısa bir sürede patateslerim yumuşak hale geldi. İstediğim şekilde haşlandılar. Ardından sudan ayırıyorum. Suyunu süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. Sonrasında patatesi soğumaya bırakıyorum. Soğuyan patateslerin üzerine diğer malzemeleri ekleyeceğim. Üzerine 4 adet kornişon turşuyu doğradım. Küçük küçük olacak şekilde onu ilave ettim. Ardından 2 adet kırmızı kapya biberi küçük küçük aynı şekilde dilimledim. 1 paket konserve mısır ekledim. Sonrasında bu malzemeleri güzelce karıştırdım. Kasem biraz küçük geldiği için büyük kaseye aktardım bütün malzemeleri daha rahat karıştırabilmek için. Çünkü üzerine şimdi yoğurtlu sos karışımı da eklenecek. O da eklenince karıştırmam daha da zor olacaktı. Elimde süzme yoğurdum vardı. Süzme yoğurtla hazırladım. Vakti yaklaşmıştı, artık bitirmem gerekiyordu. Onun için süzme yoğurtla hazırladım. Fakat normal hazır yoğurt varsa onunla da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Üzerine 2 diş sarımsak ekledim ezerek, rendeleyerek de ekleyebilirsiniz. Şöyle göz kararı mayonez ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar mayonez eklediğimi söyleyebilirim. 1 yemek kaşığı kadar da hardal sos ekledim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz oranı çünkü malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Çok yoğun kullanmak istemedim. İlk aşamada sizler de öyle yapın. Tuzsuz olursa sonrasında da ekleyebiliriz. Çünkü tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra diğer malzemelerle buluşturdum. Yoğurtlu karışımı da üzerine ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Eğer seviyorsanız bu malzemeleri ek olarak ince bir şekilde kıydığınız dereotunu da ekleyebilirsiniz. Hatta seviyorsanız bu malzemelere ek olarak haşlanmış tavuk göğsü de küçük küçük tifterek ekleyebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Yani istediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz bir salata. Ben bu haliyle çok seviyorum. Diğer şekilleri çok hoşuma gidiyor. Alternatif olabilecek hallerini de söylemek istedim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.